Herkese merhaba. Ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara, ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bugün sizlere Türkiye'de gölge oyununun önemli simalarından olan Hacivat ve Karagöz ile alakalı bir podcast yapmaya karar verdim. Hacivat ve Karagöz oyunları genelde günlük hayattan sahneler, toplumsal olaylar, farklı karakterlerle mizahi diyaloglar içerir. Karagöz'ün yanlış anlamaları, Hacivat'ın onu düzeltmeye çalışması ve diğer karakterlerin araya girmesiyle hikaye ilginç bir hal alır. Hem güldürür hem de düşündürür. Bugün ilk bölümde yakın zamanda Ramazan ayının başlaması ile daha çok sahnelenecek olan Hacivat ve Karagöz gölge oyununun ana karakterlerinin hayat hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. İkinci bölümde ise daha çok Hacivat ve Karagöz gölge oyununun içeriğinden ve karakterlerinden bahsedeceğim. Hadi hazırsanız öğrendiğimde biraz hüzünlenmeme sebep olan bu hikayenin detayları için yeni bir bölüme başlayalım isterseniz. Rivayete göre hikayemiz bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan ve benim de bir dönem yaşadığım Bursa şehrinde geçiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş yaptığı dönemlerde Orhan Gazi babası anısına bir cami yaptırmak ister. Dönemin en önemli mimarlarını etrafında toplar ve babasının anısına çok güzel bir eser yapmalarını söyler. Mimarlar tek tek projeleriyle padişahın karşısına çıkarlar. Padişah bunların arasından bir tanesini seçer. O kişiye bütün imkanlarım var, hiçbir masraftan kaçınma der. Gerekirse ülkenin en iyi ustalarını bulmasını söyler. Ayrıca kullanacağı malzemelerin de en kaliteli malzemeler olması gerektiğini iletir. Farkındayım. Günümüzde bu durumdan çok daha farklı bir durum söz konusu. Ben dahil birçoğumuz şu an farklı sektörlerde çalışıyoruz. Örneğin yeni bir otomobil projesi devreye alındığında üst yönetim çalışanlarına az bütçeyle kaliteli iş yapmalarını ister. Bu ufak anekdottan sonra hikayemize kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Bunun üzerine seçilen mimar bu iş için ustaların en iyilerini toplar. Malzemelerin de en kalitelilerini seçer ve padişahın huzuruna çıkıp hazır olduklarını söyler. Orhan Gazi mimara bir hatırlatmada bulunur. Bu caminin yapılması esnasında kim işlerin aksamasına sebep olur ise o kişilerin gözlerinin yaşına bakmam der. O kişinin veya kişilerin cezası ağır olacaktır der. Ve nihayet temel atılmaya başlar. Karagöz yani Kambur Bali Efendi ve Hacivat yani Hacı İvaz Ağa bu inşaat vesilesiyle birbiriyle tanışırlar. Biri demirci ustası, bir diğeri ise duvar ustasıdır. Karagöz çok eğitimli birisi olmamasına rağmen inşaatlarda edindiği tecrübelerle ve kıvrak zekasıyla ilgi çeken bir karakterdir. Hazır cevap olması, hiçbir şeyden korkmaması gibi özellikleri nedeniyle başı beladan hiç kurtulmaz. Hacivat ise Karagöz'ün tam tersi bir karakterdir. Medresede eğitim görmüş, bilgili, kibar, ağırbaşlı ve olgun bir karakterdir. Karagöz'ün başının belaya düştüğü anlarda çoğunlukla olgunluğuyla, soğukkanlığıyla Karagöz'ün belalardan kurtulmasına yardımcı olur. Bu iki zıt karakterler sürekli birbiriyle atışırlar. Bu yoğun, humalı çalışmalar esnasında Hacivat ile Karagöz'ün atışmaları etrafındakileri eğlendirir
ve ortamın biraz daha yumuşamasını sağlar. Mimarbaşı bu iki kişiyi birbirinden ayırmak istese de çoğu zaman başarılı olamaz. Günlerden bir gün padişah caminin denetlemesini yapmak ve işlerin nasıl gittiğini görmek için cami inşaatına gelir. İşlerin yavaş ilerlediğini ve bu hızla devam ederlerse bitiremeyeceklerini düşünür ve mimarbaşının hemen yanına gelmesini ister. İşlerin yavaş ilerlemesinin ana sebebini öğrenmek istiyordur. Bir gün mimarbaşı malzeme almak için gider gibi yapıp gizlice kimseye görünmeden inşaat alanına geri döner. Döndüğünde Hacivat ve Karagöz'ün diğer işçileri etrafında toplamış onları eğlendirdiğini görür. Bu da dolaylı olarak işin aksamasına sebep oluyordur diye düşünür. Dolayısıyla padişahın huzuruna çıkarak hünkârım, işleri yavaşlatanlar Hacivat ve Karagöz'dür der. Bunun sonucunda padişah Orhan Gazi Hacivat ile Karagöz'ü huzuruna çağırıp işlerin neden ilerlemediğini sorar. Hacivat ve Karagöz'ün esprili konuşmaları sultanı bile güldürür. Ancak inşaatın daha fazla gecikmesini istemeyen sultan onların idam edilmesi yönünde emir verir. Hacivat ve Karagöz'ün ölümü halkı derinden etkiler. Bunun üzerine Orhan Gazi Hacivat'la Karagöz'ü tanıyan birilerinin olup olmadığını soruşturur ve onlar da karşısına Şeyh Küşteri adında birini getirirler. Orhan Gazi sen Hacivat'la Karagöz'ü tanırmışsın der. Küşteri de evet diye cevaplar. Biraz anlat hele diye emreder. Orhan Gazi Küşteri izin verirseniz canlandırayım der. Olur buyruğu ile Küşteri kül, zeytinyağı 2 çubuk ve bir tülbent ister. Külü zeytinyağı ile karıştırır, tülbenti 2 çubuk arasına gerer, ardından zeytinyağını yakar ve sağ papucuyla Karagöz'ü, sol papucuyla Hacivat'ı canlandırır. Ve o günden bu yana sürüp gider Hacivat'la Karagöz'ün hikayeleri. Böylece gölge oyunu doğar ve Hacivat ile Karagöz'ün komik diyalogları nesilden nesile bu şekilde aktarılır. Şimdi ise bu bölümde sizlere Hacivat ve Karagöz gölge oyununun içeriğinden, bölümlerinden ve yer alan karakterlerden bahsedeyim isterseniz. Oyun genellikle günlük yaşamdan alınan durumlar üzerine kurulur. Toplumdaki farklı kesimlerin sorunları, karakterlerin çatışmaları ve komik olaylar işlenir. Ana tema çoğunlukla Karagöz'ün yanlış anlamaları, Hacivat'ın bu durumu toparlamaya çalışması ve diğer karakterlerin olaya dahil olmasıdır. Mizah, hiciv ve yerel kültür unsurlarıyla bezenmiş diyaloglar seyirciyi hem güldürür hem de düşündürür. Oyun 4 bölümden oluşur. Mukaddime yani giriş bölümünde Hacivat sahneye gelir ve bir semai yani şarkı söyleyerek perdeyi açar. Ardından Karagöz ile konuşmaya başlar. Devamında muhavvere yani diyalog bölümünde Hacivat ve Karagöz'ün birbiriyle tartıştığı ve mizahi diyalogların geçtiği bölümdür. Fasıl yani asıl oyun ise olayın işlendiği, hikayenin gelişip sonuçlandığı ana bölümdür. Son olarak bitiş bölümünde ise Karagöz'ün ve Hacivat'ın seyirciye veda ettiği bölümdür. Genellikle her ne kadar sürçülisan ettiysek affola sözleriyle biter. Şimdi eminim sürçülisan ne demek diye düşünüyorsunuzdur. Sizi fazla merakta bırakmadan hemen anlatayım. Arapça kökenli bir kelime olan lisan, dil, anlatım ve ifade anlamındadır. Sürçmek ise yanlışlık ve hata yapmak anlamına gelir. Günlük hayatta dil sürçmesi şeklinde ifadelerle çok sık karşılaşabilirsiniz deyip konumuza devam edelim isterseniz. Şimdi sıra geldi karakterlere. Gölge oyununda farklı kültürlerden ve toplumsal kesimlerden gelen birçok yan karakter bulunur. Bu karakterler toplumun çeşitliliğini yansıtır ve oyuna mizahi renk katar. Çelebi genç, zengin ve kibirli bir karakterdir. Zenne kadın karakterler için kullanılan genel bir isimdir. Tiryaki sürekli tütün içen, keyfine düşkün biridir. Bebe Ruhi kısa boylu, şaşkın ve komik bir karakterdir. Kastamonulu, Karadeniz şivesiyle konuşan,
yerel özellikleri yansıtan bir karakterdir. Acem, Farsça şiveyle konuşan İranlı bir karakterdir. Rumelili, Balkan şivesiyle konuşan, genellikle kaba kuvvetiyle öne çıkan bir figürdür. Arnavut, sert mizaçlı ve çalışkan bir karakterdir. Karagöz ve Hacivat, halkın günlük yaşamına dair dersler verirken izleyiciyi güldürür. Zaman zaman dönemin sosyal ve siyasal yapısını eleştirir. Oyun büyük ölçüde doğaçlama oynanır. Karakterlerin konuşmaları esprilere ve olaylara göre şekillenir. Bu iki değerli şahsın anılarını yaşatmak adına Karagöz Müzesi kurulmuştur. Karagöz gölge oyunu kültürünü yaşatmak amacıyla Bursa'da 2007 yılında açılan müze, Türkiye'nin ilk Karagöz Müzesi'dir. Çekirge Caddesi'ndeki Karagöz Hacivat Anıt Mezarı'nın tam olarak karşısındadır. Eğer yolunuz Bursa'ya düşerse bu şirin müzeyi mutlaka ziyaret edin derim. Bugünkü podcast'imizin sonuna geldik. Hacivat ve Karagöz'ün mizahi diyaloglarıyla yalnızca güldürmediği, aynı zamanda Türk kültürünün zenginliğini bizlere aktardığı bu eşsiz gölge oyunu, geçmişten günümüze bir köprü kurmaya devam ediyor. Onların saf dostlukları ve keskin mizah anlayışları bize insan olmanın ve toplum içinde uyum sağlamanın inceliklerini hatırlatıyor. Umarım bu sohbetimiz sizi biraz olsun geçmişin büyülü atmosferine götürebilmiş ve onların dünyasına daha yakından bakmanızı sağlamıştır. İşte şimdi bu bölüm hakkındaki görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 90 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 12 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız, bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.